İnsanın değeri. Aynen, yeni nesil yapay zekalı telefonlara verilmesi düşünülen bir isim. Bu telefonların hayranlık uyandıran özellikleriyle piyasaya çıkması planlanıyor. Mesela çocuğunuzun ödevini hazırlayacak, sizin sadece konuyu ve öğretmenin istediklerini söylemeniz yeterli olacak. Vücudunuza temas ettirdiğiniz zaman bazı ölçümleri yapacak ve doktorunuzun telefonuna otomatik olarak bildirim gönderecek. Evde beslediğiniz hayvanın cins ve kilo gibi özelliklerini verdiğiniz zaman, onun beslenmesi ve temizlenmesi için size hatırlatmalarda bulunacak. Odanızdaki ısı, nem ve oksijen miktarını ölçüp gerektiği vakitlerde sinyal verecek. İstenilen bilgileri girdikten sonra, size bir diyet menüsü tavsiye edecek. Bu uygulamalar farklı teknolojilerde olsa da hepsi birleştirilmiş ve yaygınlaştırılmış olacak. Maalesef bütün bu harika özellikler sadece internet üzerinden çalışmaktadır. Yani internet erişiminiz olmadığı zaman bu fonksiyonların hiçbiri çalışmayacaktır. Çok para ödeyerek aldığınız telefonun değeri, sadece arayabilme özelliği olan basit bir telefon, kaç gram metal ve plastik değerine düşecektir. İnsan da bir yönüyle öyle değil midir? Harikulade özelliklere sahip olmasına rağmen onları kullanamıyorsa insan olma hususiyetini kaybediyor demektir. İnsan, sanatkarını bulamaz ve var ediliş gayesini anlayamazsa, ancak iman sayesinde yerli yerinde kullanılan akıl, irade, idrak ve şuur gibi muhteşem özellikleri hiçe sayılmış olacak. İnsanoğlu gerçek insan o değerlere imanla ulaşabilir ve belki o zaman mahlukatın en şereflisi konumuna çıkabilir. Yaratıcı, insanı bu kıvamda ve kabiliyette var etmiştir. İnsanoğlu manevi değerlerine uygun yaşamazsa, yaratılış gayesine uygun hareket etmezse, sanat eseri olarak yaratılmasına rağmen demirciler çarşısında satılan bir hurdaya dönüşüverir. Halbuki, binbir sanatla ve harika donanımlarıyla var edilmiş insanın meleklerden üstün hale gelebilecek bir kapasitesi vardır.